Değil mi? Evet, çok taze bitti. Harika. Nasıl geçti bir sezon? Açıkçası çok keyifli geçti. Tabii ki bir tık zorlu geçti. Çünkü Kuruluş Osman, yani Kuruluş serisinin o kült zorluğu illaki hissettiriyor kendini. At, kostümler, ortam, toz, toprak, gerçekten hakikaten dönemin içindeymişçesine zaten o dünyayı yansıtmaya çalışıyoruz. Çok keyifli geçti. Tabii ki zorlukları oldu ama hepsi bize birer tecrübe oldu. Dönem Çok dizisi tatlı. iyi miymiş, güzel miymiş? O kılıçlar, kıyafetler ne hissettirdi sana? Açıkçası her zaman çok istiyordum. Çünkü ben ergenlik dönemimde tam bir Muhteşem Yüzyıl bağımlısıydım ve fatihiydim açıkçası. Herkes gibi aslında. Çünkü neredeyse her ev bir şekilde Muhteşem Yüzyıl'ı izliyordu. Seviyordu da. Ve bu tarz dönem işinde olmayı çok gönülden istediğimi düşünüyorum ve dördüncü projemde Kuruluş Orhan oldu. Çok iyi güzel. oldu. Ve Daphne'yi inanılmaz seviyorum. Yani iyi ki de Daphne olmuş. Oo, ne güzel. şekilde. Prenses olmak nasılmış? Prenses olmak, açıkçası Daphne'de prensesliği çok yaşayamadım. Asporça tam bir prensesti hakikaten. Ama Daphne gerçekten ortalıklarda böyle ufak ufak gezen bir şey gibiydi, hamster gibiydi. Küçük ama tehlikeli, tatlı bir şeydi benim için. Prensesliği bir tık da geri planda yaşayabildim bu yüzden. Bu kadar güzel kız tehlikeli olur mu? Oluyormuş. Aynen, evet. Nasıl bir deneyim oldu senin için? Çok şey öğrendim kesinlikle. Yani sadece şey konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İyi ki binicilik eğitimim vardı. Çünkü bana bir gün öncesinde gelmişti Daphne ve bir gün sonra, 2 gün sonrasında kendimi sette bulmuştum. Daphne karakterini de vermeye Özgeciğimle beraber gitmiştik ve çok anlık gelişmişti kendimi sette bulmam. Ve o atlı sahneler, 4 nal olan sahneler hepsi aslında çok zor ve öncesinde eğitim alarak, adapte olarak gerçekleşen sahneler normalde. Ama bir anda kendini orada bulunca oh dedim, iyi ki biniciliğim varmış, iyi ki atlarla iletişim halinde olmuşum zamanında. Daha önce kılıç ve ok atıyor muydun? Atmıyordum. Şaka yapıyorum. Açıkçası atmıyordum ya. Orada sadece bir günlük eğitimim, çok kısa bir serüven oldu. Eğitim serüvenim. Zaten genelde hep kafamdan bir şeyler gönderiyordum bir yerlere. Çok keyifliydi. Gerçekten Daphne ile Güzel. inanılmaz eğlendim. Çok güzel ağlıyordun dizide. Çok güzel, ağlamak nasıl olur ya? Öyle güzel ağlıyor. O kadar içten ağlıyor ki. Ya, Motivasyonun neydi? motivasyon, yani şöyle karakter olarak, yani Daphne karakterini yaratırken kendimden gerçekten bir şey kopardım artık. Yani hani Daphne'nin çünkü gülüşünü bile, duruşunu, ritmini, ya o kadar üstünde durarak ilmek ilmek dokudum ki aslında bir bebek gibi onu. Çok sevdiğim bir karakter oldu çünkü. Hatta çok küçük bir anım var. Biz Özge ile şeye giderken, menajerim Özge ile beraber platoya giderken Kolbe'ye, Daphne'ye bir anda, hani bir gün öncesinde geldiği için karakter bana, bir anda prodüksiyon aracında ritmini buldum karakterin ve arkadaşımı aradım hemen. Daphne'nin ritmini buldum, çok mutluyum tarzında falan. Ve ya Daphne benim için gerçekten işlenmiş bir bebek gibi bir kenarda ve Daphne'nin acısını yaşamak, Daphne'yi giymek, Daphne'ye kendi bedenimi vermek bana kendimi çok iyi hissettiren bir şeydi. Beni çok deşarj eden bir şeydi. İyi ki Daphne yani. Ay, çok Ne güzel. güzel anlattın, harikasın. Elvan. Evet. Merve, Ağzınıza senin sağlık. oyunculuk yolculuğun tesadüfen başlamış. Tesadüfen başladı. Hemşirelik yapıyormuşsun galiba. Evet, ben normalde hemşireyim. Aa, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çalışıyordum, acil serviste ve saat gece 3 sularında sinema sektöründen bir kadın buldu beni. Sonra bireysel oyuncu koçluğuna başladı. Sonra zaten hemen yolum Özge ile, Gökçe Doruk Erten'le kesişti ve sonra aktı gitti. Allah Allah. Çok da güzel oldu. Kim o hanımefendi? Bildiğimiz ünlü birisi herhalde. Yok, o normal oyuncu koçu. Oyuncu koçluğu yapan koçu, biri. yapımcı da, ben yapımcı firma sahibi falan Yok, anladım. oyuncu Ha. koçluğu yapan biri. acile geldiğinde mi seni keşfetti? Evet. Gece 3'te olduğuna göre. Aynen. Gece 3'te nasıl bir oyun sergiledin o acilde? Hiçbir oyun Ve sergilemedim senden aslında. etkilendin. Şöyle kendi ablasını tansiyon yüksekliğiyle getiriyor bizim acil servise ve o esnada benim olduğum kırmızı alanın bankosunun oradan geçerken çakmağa ihtiyacı oluyor. Benim de üzerimde çakmak yoktu. Sağ taraftaki bankoya yönlendirmiştim.
üzerimde yok diyor diyerek ve suratımı gördüğünde sen neden oyuncu olmuyorsun diyerek yaklaşmıştı. Dedim ki yani hiçbir eğitimim yok, hiçbir yere bir şeyim de yok. Yani herhangi bir ajansa bir başvuru durumum da olmadı bu zamana kadar. Çocukken annem babam da yazdırmamış. Yazdırmamış. Öyle küçük bir yerde büyüdüm zaten. Orada yetiştim. Sonra hemşireliğe zaten devam etmiştim. Ama tabii ki hani böyle bir sektöre girmek için de kesinlikle eğitimin şart olduğu taraftayım. O yüzden de hiç cesaretim olmamıştı açıkçası. Böyle bir şans doğdu. Onunla eğitim gördüm. Hiç aklında Sonra yok eğitimim muydu? bitti. Yani tabii ki insan istiyor. Kamera önünde olmak, sevilmek, sayılmak ya da benim isteğim başarılı olmak. Ben de başarılı olmak için çok çalıştım. Zaten bu konuda açıkçası yani oyunculuk konusunda evet yeniyim. 4. projemi çok daha yeni taze yaptım ama kesinlikle oyuncuda bittiğini düşünüyorum bu işin. Çünkü o içindeki o ışığı doğuramadıktan sonra aslında ne kadar uğraşırsan uğraş olmayabiliyor bazen. Bazen olabiliyor. Bazen şans eseri olabiliyor. Ama kesinlikle bunun çalışmayla ve istekle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Küçük yer dediğin neresi? Çanakkale. Ha, tamam. Çok da Çanakkale. küçük değil. Çan ilçesinde büyüdüm. Harika. Aynen. Çok da iyi biliyorum. Güzel, Aynen. harika. Yemyeşilini güzel. Evet. Doğanın içinden Müthiş. İstanbul'da yaşamak nasıl bir duygu şimdi? İstanbul'da yaşamak başta beni korkutmuştu. Yalan değil. Üniversiteye geldiğim zamanlarda. Ama hala da açıkçası o küçücük hayatla yaşayıp gidiyorum İstanbul'da da. Yani çok safe, çok güvenli, çok tatlı bir hayatım Ne var güzel. hala. İyi. Onu böyle çok açmadan, böyle çok İstanbul'a dahil olmadan tatlı öyle gidiyor. Herkes ilk acil durumda seni mi arıyor? Arıyordu. Ay yani artık aranmadığım için çok mutluyum bu arada. Ailem dışında tabii ki onlara telefon zaten istedikleri her an. Ama sürekli aranıp bir şeylerin sorulması gerçekten aslında kişinin de hayat kalitesini etkileyen bir şey bu arada. Hasta yani. olur insan ya. Tabii. Yani ben artık hastalık hastası olacak noktaya gelmiştim aranmaktan. O yüzden iyi Peki böyle. sette ne oldu? İlk müdahaleleri sen mi yapıyordun? Yok yapmıyorum. O konuda sadece oyuncu profilimle devam ediyorum. Onu Bu arada yapmıyorum. çok ilginç yani bu genç yaşına rağmen sürekli bir eğitim almışsın. Sen de mesela farklı yani şan eğitimi almışsın. Evet. Şarkıcı olmak için mi? Yok. Oyunculuk için. Oyunculuk için Evet. aldın. Ses için yani duyguları hangi ses noktalarında en azından ufak da olsa bir bilgim olması adına Süper. yani güzel olur Peki diye tüplü dalı düşünmüştüm. silah kullanımı, tırmanış Evet. onlar da mı oyunculuk için? Onlar oyunculuk için değildi aslında. Benim Silah. tamamen maceracı bir şeylerim. Yani sürekli bir macera arayan, "Ha, onu mu deneyeyim? Okey onu deneyeyim. İşte aklıma kano gelir. Okey kano yapayım. Onu gelir aklıma. Tırmanış yapayım. Tüplü dalışı bir tık daha ilerletmiştim. 2 yıldıza kadar. Zaten sonra olup da Evet. tüplü dalış yapmayan yoktur herhalde Çanakkale'de. Evet aynen öyle. Öyle yapabildikçe yapabildiğimiz zamanlarda falan yapmaya çalışıyoruz. Çok da süper. Ne güzel. Çok güzel anlatıyor her Evet, şey. O evet. yüzden cuk oturdu ya. Bu arada Merveciğim arkadaşsız geçen bir dönemin olmuş. Ay evet. Zorbalık var mı? Zorbalık yoktu. Tamamen kendi hür irademle. Burada biraz önce safe hayat dedin ya öyle Evet. bir durum mu? Yani şöyle aslında ben hayatına çok zor birini kabul eden biriyim. Yani zor güvenen biriyim. Ama hiçbir şey yaşamadan bu gerçekleşti aslında. Hani karakterim direkt bu şekilde evrildi. Özel hayatında biri olmadan da dostluk arkadaşlık olarak da mı öyle? Her konuda. Yani hayatımda mesela çok sayılı dostum vardır. Hatta 2-3 tane diyebilirim. Ve bunlar böyle zamanla bazı şeyleri aşarak, birbirimizi hakikaten tanıyarak gerçekleşen bir şey. Ve bazen bazılarıyla otursam da, bazen bazılarıyla işte ne kadar uğraşılsa da ya da istense de gerçekten o sinerjiyi yakalayamıyorum. Bu sadece benlik bir şey de değil. Tabii ki ben de bazı kişilere göre dost kategorisine girmeye olabilirim. Ama zaten istemiyorum da. Yani özel hayatımı açıkçası çok insan dahil etmek bana kendimi iyi hissettirmiyor. Tabii ki herkesle oturabilirim, çayımı kahvemi içebilirim, muhabbetimi edebilirim ama özel hayat benim için bir tık daha şey kalıyor. O safe dediğim kısma çok az kişi dahil. Ailem, 2-3 dostum, erkek arkadaşım tatlı.
Merve Candar'la memnunsun yani. Çok memnunum. Zaten ergenliğimden itibaren bu şekilde devam etti. Hiç kötü bir tarafını görmedim. Hatta aksine çok Bir de gerçek yararını Merve'yi gördüm. tanısan filan diyormuşum. Dafne çıkmış benden. Daha ne olsun? Daha ne olsun. Evet. Çok güzel anlattın. Yani Dafne ile harika. Merve'nin alakası yok. Yani Biraz önce anlatırken yani insanın kendisiyle de mutlu, kendisiyle de huzurlu olması gayet normal bir şey ve Ben bunu- çok da güzel. evet, çok seviyorum. Yani mesela ben kendimle 2-3 saat yalnız kaldığımda hiç sıkılmıyorum. Ben kendimle işte 48 saat, işte bir hafta hiç önemli değil. Yani kendimle vakit geçirmeyi o kadar seviyorum ki yani ben de çok psişe bir insanım. Yani hani yaratmayı, işte bir şeyler izlemeyi, not almayı, onu denemeyi, işte kendimi şöyle geliştireyim, böyle geliştireyim, ama bunu bir tık daha böyle soyut olarak gerçekleştirmeyi çok seviyorum. Deli olarak zannetmeyin tabii ki. Ama bu oyunculukta gerçekten çok işime yarayan bir şey. Bunu da tabii ki hani bu sektöre girdikten sonra fark ettim, ama hep böyleydim. Ve hep o kendimle vakit geçirme alanımı, hep o kaliteli vakit denilen şeyi arkadaşlarımla da çok tatlı sağlamayı seviyorum. Ama tek başıma da kaliteli. Ama beni bir tık böyle yalnız da bırakabilmelisiniz yani. O alanı da her zaman koruyorum. Yani o Merve Çandar'ın alanı her zaman sabittir, bozulmuyor. Sadece kapıyı açmak istediğimde orada mısınız? Tamam, o zaman geleyim falan filan oluyor. Yani çok tatlı bir hayat, çok safe bir hayat. Güzel. Çok memnunum. Harika. 140 ülkede yayınlanan bir dizide oynadın. Nasıl mesajlar alıyorsun? Çok memnunum aldığım mesajlardan. Açıkçası dürüst olmam gerekirse Dafne'den kaynaklı bu kadar tatlı mesajlar alacağımı hiç düşünmüyordum. Yani bir tık daha böyle bu nasıl bir karakter, hani tabii ki diyorlar bu arada. Ama bir tık daha kötü yorumlar alacağımı düşünüyordum. Aksine çok sevildi. Çok sempatik bulundu. Bence de çok sempatik bir karakter bu arada. Ben Dafne'ye kötü bir karakter demezdim. Ben Dafne'ye çok kaoslu bir karakter derdim. Çünkü çok karanlıkta büyümüş bir karakter. Ve aldığı yorumlar da aslında Dafne gibi çok yönlü. Yani Dafne'nin iyi tarafına çok güzel yorumlar geliyor, kötü tarafına da çok güzel yorumlar geliyor. Ama eleştirel yorumlar da geliyor. Ben bütün yorumlardan çok memnunum. Çünkü eğer hani bütün yönlü olan geri bildirimlerini alabiliyorsam, hepsini bir şekilde ufak da olsa sana hissettirebilmişim ki sen bana bu şekilde dönüş sağlayabiliyorsun. Ve bu kadar büyük bir alana hitap etmek de tabii ki çok değerli bir şey. Yani farklı farklı dinlerden kişilerle aynı noktada buluşuyor olmak, onlarla hani sahneden iletişim sağlayabiliyor olmak çok güzel bir şey. Ayna Boz'da da çok güzel sahneleriniz vardı karşılıklı. Evet. Nasıl uyumunuz, arkadaşlığınız? Çok seviyorum. Bütün set arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi çok tatlı insanlardı. Ben bir tık daha sonradan dahil oldum Evet. set ekibine. 6. bölümüne dahil oldum. Final bölümüne kadar devam ettim. Ve hepsiyle bütün sahnelerde çok eğlendik. Hepsiyle ayrı ayrı bütün sahnelerde set arkadaşlığı yapmak çok eğlenceliydi. Hepsi çok sıcaktı. Alin öyle, Mahsin öyle, Senalar öyle, Cemre öyle. Hepsi çok tatlı insanlardı. Seni çok etkileyen bir sahne oldu mu? Beni çok etkileyen bir sahne tabii ki. Yani zindan sahnem vardı ablamla. Evet. Dafne'nin ablasıyla, Mahsin'le. Yani orada öldürüleceğini zaten biliyor artık, kabul ediyor Dafne. Ama bunun üstüne işkence göreceğini de öğrendiği bir sahne var. Kollarının ve bacaklarının ters kesileceğini öğrendiği bir sahne. O sahne gerçekten benim yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Çok içimden oynadığım bir sahneydi. Gerçekten Dafne orada artık Dafne'nin her duygusunu gördük orada. Küçük bir kız kardeş oluşunu, acısını, karanlığını, çaresizliğini, ablasına olan sevgisini. Yani Dafne'nin aslında hep çok yönlü oluşu sahnelerde beni hep daha çok çalışmam gerekmesine itti zaten. Çünkü o kadar farklı tepkileri var ki Dafne'nin her olay karşısında. Bazen çok alaycılığa vurabiliyor, bazen çok delirebiliyor. Yani aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu.
bu arada. Yani kamera açılıyor. 3, 2, 1. Okey, başladık. Ne yapacak Daphne şu an? Daphne benden, Merve'den çok ayrı bir karakter olduğu için ben Daphne'yi salıyordum yani. Hakikaten salıyordum. O benim şeyim gibi bir şeydi. Hakikaten açtım ve okey, tamam, sahne senin Daphne. Hani yürü git, ne yapacaksan yap artık. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani Daphne o kadar farklı, o kadar çok yönlü bir karakterdi ki hakikaten bazı sahneleri çok zorladı. Bazı sahnelerde oh benden de bir şey çıktı ya falan oldum. Yani o kadar deşarj edici bir sahne karakter ki. Yani Daphne'm yani, ne diyebilirim ki, bayılıyorum yani. Ne güzel.